Ailem aslında biz Denizliliyiz. Fakat İstanbul'a gelmişiz 1965 yılında. Babam esnaf, annem ev hanımı, üç kardeşiz. Ben en küçükleriyim. Aslında babam dedem vefat edince kardeşlerine bakmak için İstanbul'a taşınıyor. Amcam doktor, onun eğitimi için İstanbul'da bulunuyor. Ve dolayısıyla bizler de İstanbul'da başlıyoruz hayatımıza. 1967 yılında da ben dünyaya geliyorum. Fındıkzade'de oturuyorduk. Orada doğdum, orada büyüdüm. Halen de İstanbul'da Yedikule'de oturuyorum. Eşim Şevket Dönmez. Onunla üniversite yıllarında tanıştık ve mezun olunca evlendik. Şu anda ikimiz de İstanbul Üniversitesi'nde görev yapıyoruz. Bir tane de kızım var. O da İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci. Ve mesleğimizi devam ettiriyoruz. Fatih'te çocukluğum Fındıkzade'de geçti. Aslında çok tarihi bir mekanda doğdum ve büyüdüm. Fındıkzade'de Taşkasap denilen sokak mevkide, ki bu Taşkasap İstanbul'un fethindeki en erken Türk yerleşimlerinden biri. Taşkasap'ın bir özelliği de var. Bu müzikallere konu olmuş Yedikocalı Hürmüz müzikallerinin Taşkasaplı Hürmüz'ünün tam da bulunduğu lokaldeyiz. Ama sadece bu değil. Önemli bir mevki tarihi yapılarıyla da aynı zamanda. Çünkü çok önemli Fatih döneminin hocalarından Molla Gürani Hoca'nın kabrinin de bulunduğu ve aynı caddenin bir paralelinde biz oturuyoruz. ve Nakıbül Eşref Sokağı, bu da ismiyle yine tarihi bir sokak aynı zamanda. Dolayısıyla çocukluğum orada geçti. Bir yan sokak, Sarı Musa Sokak'ta dünyaya gelmişim. Daha sonra ben 1 yaşındayken uzun yıllar oturduğumuz Nakıbül Eşref Sokak'taki Funda Apartmanı'na taşındık. Ve çocukluğum orada geçti. Ben evlenene kadar o semtte oturdum. Çocukken her yerde oynardık. Sokakta çok oynardık tabii ki. Sokak ve sadece sokak bizim sokağımız değil, diğer sokaktaki çocuklarla da oynardık. Çünkü ilkokuldan da yine hemen ilkokulumuz Fındıkzade İlkokulu'ydu. Dolayısıyla oradaki arkadaşlarımız hepsi aynı muhitte de oturduğu için o zaman onlarla birlikte oynardık. Oyunlarımız çok güzeldi. Çok kalabalık oyunlarımız vardı. Bunlar belki kalmadı. Bunların içerisinde işte ip atlamayı biliyoruz belki ama bir lastik oyunu vardı. Bu lastik oyunu biliniyor mu bilinmiyor mu çocuklar arasında? Merak ediyorum. Kolay da bir oyun değildi. Böyle normal bildiğimiz lastik, kıyafetlerimize takılan lastik. Onu böyle uzun iki karşılıklı işte çocuk ayaklarına takar, ayaklarını birleştirir. En alt kısımdan karşılıklı 3 kişilik oynanan bir oyun. 2 kişi lastik tutuyor, bir kişi de lastikten atlıyor. Yani böyle 1, 2, 3. Sonra kademe kademe yükselirdi. O dize gelirdi, tekrar atlanırdı. Sonra bele gelirdi. Yani buradaki kural lastiğe basmamak. Sonra kademe tabii atlanırdı. Daha zor bir kademe. Tek ayağa lastik geçirilir. Yine bilekten başlar. O dar alanda oyuncunun ona basmaması gerekiyor. Bütün günümüz bunlarla geçerdi. Tabii seksekler, ip atlamalar. Kalabalık gruplarda büyük ip oyunları oynanırdı. Böyle gruplar halinde. Bunlar aklıma gelen oyunlarımız. Hatta kendimden beklenilmeyecek bile apartmanın trabzanından kaydığım dönemleri bilirim, ahşap trabzanlarından. Bizden sonraki neslin hiçbiri kaymadı herhalde. Biz en son kayan nesildik. Çok güzeldi tabii ki. Bütün günümüz sokakta geçtiği için de. Özellikle yaz günleri için tabii ki bunu söylüyorum. Hemen eve girip uyurduk. Yani bir uykusuzluk düzenimiz de olmazdı. Yine şimdiki nesil için onu söyleyeceğim. Boş arsalar pek yoktu aslında. Sokaklar sakindi, o kadar araba geçmezdi çünkü çok nadir araba geçerdi. O yüzden sokakta oynayabiliyorduk. Hem kendi apartmanımızın önünde bir boş alan vardı. Yandaki apartmanların da öyle. Apartman olmayan kâgir binalarınsa arka bahçeleri vardı. Böyle havuzlu arka bahçeleri vardı. Çok güzel evlerdi onlar da. Dolayısıyla bu hani sokakta oynamayalım, araba geçti şu bu gibi kaygılarımız olmazdı.
O yüzden çok rahat oynardık sokaklarda. Vatan Caddesi'ne yakındık zaten. Hani o tarafta da caddenin iki kenarında boş alanlar tabii ki vardı. Oynama alanlarımız çoktu. Biz aslında apartmanda oturduk. Dolayısıyla Nakib Eşref Sokağı'nda Funda Apartmanı'nda oturduk. Sobalı bir daireydi, 6 katlı bir daireydi. Komşularımızla birlikte, tabii sobalı olduğu zaman da evde o ortak mekan, salonda soba yakılır. İşte arka odalar soğuktur genelde. Tabii kışın zor, hep odun çıkartırdık, odun sobası yakardık. Altta kömürlüğümüz vardı, oradan onlar taşınır, yakılırdı. Ama tabii o sobanın sıcaklığı, kış ayları vazgeçilmezlerimizdi. Bizimkisi apartmandı. Diğer evler dediğim gibi genelde 2 katlı kârgir binalardı. Bu binalarda gerçekten içine girdiğiniz zaman yanlarda duvar resimlerinin olduğu, arkadan havuzlu bahçesinin açıldığı güzel evlerdi. Bizim sokağımız ve çevresinde pek ahşap ev yoktu. Genelde bu evler vardı. Ama zamanla bunların hepsi yıkıldı ve yerine apartmanlar dikildi. O da evet, şimdi hala tek tek görüyoruz. Belki bunlar tescillendi ama o dönem için onların hepsi yavaş yavaş yıkılmıştı. Diğer Fatih'in yukarıya doğru gidildiğindeki o ahşap binalar bizde pek yoktu. Meyve bahçelerini hatırlamıyorum. Yani bizim semtte hatırlamıyorum. Ama örneğin tabii arkadaşlarımız, çocukluk arkadaşlarımız, mesela bir arkadaşımın babaannesi Kasımpaşa'da otururdu. Bahçeli bir evi vardı. İşte orada ağaçlıklar, o evin içerisinde küçük böyle ahşap evde. Onu hatırlıyorum mesela. Ama İstanbul'un sur dışına çıktığımızda ya da işte ne bileyim pikniğe vesaire gittiğimizde ormanlarını, meyve bahçesi değil de daha çok işte orman gibi yerlerini görürdük. İlkokulu Fındıkzade İlkokulu'nda okudum. Çok güzel bir okuldu. Tabii çok şey kattı. Oradaki dostluklarım çok güzeldi. Hala ilkokul arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Aradan bunca zaman geçmesine rağmen. Hatta onlarla bir araya geldiğimiz zaman da o yaşlara dönüyoruz. Sadece gelmekle kalmayıp. O eve çok yakındı tabii. Yani bir de böyle bir güzelliği vardı. Yani sonuçta biz kendimiz gidip geliyorduk. Öyle annelerimiz bizi okula bıraksın, okuldan alsın ya da işte servise binelim, bilmem ne kadar uzağa gidelim. Öyle bir sıkıntımız da yoktu. Çünkü o muhitin çocukları okula gelirdi. Çocuklar birbiriyle arkadaştı. Aynı muhitte zaten işte okul sonrası oyunlarımız bir aradaydı. Anneler, babalar bile tanışıktı. Bu şekliyle okulumuz çok güzeldi. Kendi marşı bile vardı okulumuzun. Yani o dönem için şimdi düşünüyorum da çok güzeldi. Çok güzel okul şarkılarımız vardı. Şimdi gene onu belki çocuklar onları bilemiyorlar ama böyle güzel bir repertuardı çocuk şarkıları. Keşke onlar mutlaka arşivlerde vardır, hala günümüze ulaşabilse. Böyle marşı olan bir ilkokuldan da mezun olmak tabii ki ayrı bir güzellik. Aslında bir iki şey de söyleyebilirim bu marşla ilgili. Işığımız senden doğdu, önderimiz ata oldu, kalbimize sevgin doldu, Fındıkzade İlkokulu. Bu okul bir büyük yuva, hem vatandır hem de ana, bağlanmışız gönülden biz Fındıkzade Okulu'na. Çok güzel bir marşımız da vardı. Bu şekliyle okulumuz hala da duruyor, hala da eğitime devam ediyor. Tabii o zaman küçüktük, okullar büyük geliyordu. Büyüyünce ilkokulların ne kadar küçük olduğunu gördük sınıfların aslında. Güzeldi okulumuz, arkadaşlıklarımız. Onlar zaten çok özenle yapılırdı. Az sayıda öğrenciydi. Bütün hocalar buna çok ehemmiyet verirdi. Yani o müsamere, zaten ayrı bir salonumuz vardı. Yani okulun kendi salonu böyle perdeli açılan, öğrencilerin orada gösterilerini sunduğu, hem milli bayramlarda hem de sene sonu gösterilerimiz vardı. 23 Nisanlar ayrıca güzeldi çünkü Vatan Caddesi'nde yürüyüşe çıkardık biz. Ben de bandodaydım. O benim için çok özel, böyle 3. sınıftan 5. sınıfa kadar
Öyle bandoyla çok gururlanırdık o Vatan Caddesi'nde yürürken. Bütün okullar sıralarını beklerdi. Vatan Caddesi'nin sonuna doğru sıraya girerdik. Herkes o gösterisini tamamlar, yürüyüşünü tamamlardı. Çok özeldi. Gerçekten bütün şeyle hazırlanırdı onlar. Uzun bir süre hevesle hazırlanırdı. Hem öğretmenler hem veliler tarafından. Ama tabii ki böyle hani bir gösteriş anlamında değildi bunlar. Böyle çok isteyerek, severek yapılmış. Belki de cüzi rakamlarla ama o güne uygun güzel kıyafetlerin hazırlandığı ve dikildiği aslında, yani hazır almak değil de genelde diktirilen kıyafetlerdi. Terziliği iyi olan veliler bunları da yapardı. Güzeldi. Bütün o gösterilerin hepsi yapılırdı bizde. Komşuluklarımız zaten çok güzeldi apartmanımızda. Çünkü apartman yeni yapıldığında herkes yeni girmişti. Hepsi annemle babamla yaşıt. Çocuklar bizlerle yaşıt. Ve biz aileydik aslında her şeyden öte. Öyle büyüdük. Herkes birbirinin evinde büyüdü. O yüzden bizim için çok özeldi tabii ki. Bir yere gidilir, tabii herkes dışarıdan gelmiş ya da biz yazları Denizliliyiz, Denizli'ye giderdik. Anahtarı onlara bırakırız, işte onlar gelir çiçeklerimizi sular ya da onlar bir şehir dışına gider, biz onlarınkine sahip çıkarız. Hanımlar bütün gün birbirlerine inerler çıkarlar. Yani orada bir zaten saat mefhumu yok. Yani işte ne bileyim yemek yapacak, taze fasulye ayıklayacak ama komşusunun yanında ayıklamak istiyor. Hemen onu alır, 5 dakika onunla sohbet eder, ayıklama işini bitirir, gider yemeğini yapar. Çok güzel zamanlar ama tabii ki o günün içerisindeki o sürekli gidip gelmek beyler geldiği zaman daha resmiyete biner. Beyler de tabii ki birbirleriyle görüşüyorlardı. Çocuklar birbirleriyle çok yakındı. Genelde biz ablamla apartmanın kızlarıydık, tek kızlarıydık. O yüzden bizim yerimiz daha bir ayrıydı. Sonra arkamızdan gelenler oldu. Ama erkek çocukları da zamanla onlar da evlendiler, eşlerini getirdiler. Eşleri bizim arkadaşlarımız oldu. Ve biz hala onlarla görüşüyoruz. Onların çocukları oldu. Komşularımızın tabii büyükler kayıplarımızı verdik maalesef. Annem şu anda hayatta. Yine komşularımızdan Kevser teyzemiz hayatta, Allah uzun ömürler versin hepsine. İşte hep bir arada çok güzel günler geçirdik ve bir de hem Fındıkzade'de bir aradaydık. Hem de yazları, o zamanlar Avcılar sayfiye yeriydi. Orada yazlıklarımız vardı. Yine komşularımızla bir aradaydık. Onların da orada yazlıkları vardı. Onlarla bir aradaydık. Yazın da orada çay bahçelerinde otururduk, zaman geçirirdik. İşte arkadaşlarımız, onlar beyler bizi alırlardı, götürürlerdi, tekrar eve bırakırlardı. Annelerimiz, babalarımız bir araya gelirlerdi, yaz akşamlarında otururlardı. Bu şekilde zaman geçirirdik. Genelde hepimiz Müslüman bir şeye sahiptik. Balkan göçmenleriydi komşularımız. Apartmandaki 2 komşumuz Balkan göçmeniydi onlar. Onun dışında yine Denizli komşularımız vardı, Kastamonulu komşularımız vardı. Genelde İstanbul'un dışından gene göç almış ailelerdi. Ama tabii ben artık o dönemi göç almışlıkla ilgili de pek düşünmüyorum. Çünkü biz İstanbul'a geldiğimizde sanırım İstanbul'a uymuştuk. Yani babam da Denizli'den geldi, bizler de Denizli'den geldik. Benim babam da Sultanhamam esnafıydı. Fakat o hani hep o eski İstanbul söylemlerini tabii ki yaşıyoruz. Çünkü babam gravatsız Sultanhamam'a gitmezdi, Beyazıt'a çıkmazdı. Yani herkes o İstanbullu olmaya mümkün mertebe özen gösterirdi. Bu bizim ailedeki geleneksel yaşantımızı bırakmamız anlamında değil. Ama o şehre mümkün mertebe uyum sağlamaktı. Ve bunu da başardıklarını düşünüyorum. Hepimizi okuttular, hepimiz bir yerlere geldik. Komşularımızda dediğim gibi hem oradaki özellikle Balkanlardan gelen komşularımızın kültürleri, diğer komşularımızın kültürleri, onları öğrendik, iç içe geçtik, onların yemeklerini öğrendik.
Onların geleneklerini öğrendik, kendi geleneklerimizi öğrendik, öğrettik onlara. Ve çok güzel bir kaynaşma sağlandı aramızda. Babam tekstille uğraşıyor, dokumacı ve temelden, yani annem de babam da Denizli'de, annem el tezgahlarında dokuma yapan birisiyken. Çünkü bizim kasabamız Kızılcabölük, zaten Denizli tekstili meşhurdur biliyorsunuz. Babam da işte orada üretilenleri satıyor. Denizli'de bir şirketleri varken ortaklı, dediğim gibi hem amcamın eğitimi vesilesiyle hem de şirketin işlerini İstanbul'dan devam ettirmek vesilesiyle Sultanamam'da, Sümbüllühan'da bir küçük bir iş yerimiz vardı. Tabii ki hatırlıyorum. Orası da benim için çok güzeldi. Çok tarihi bir dokuydu. Yani o han, tabii ki ben meslek olarak sanat tarihçisiyim. Bir kere şeye girdiğim zaman, ben Sultanhamam'a gittiğimde Çakmakçılar Yokuşu'ndan Sümbüllühan'a girerdik ve orada tezgah sesleri. Tezgah sesleri benim için ayrı bir güzel keyifti. Çünkü ben yazları çocukluğumu Denizli'de geçirirdim. Kızılcabölük'te geçirirdim ve hep duyduğumuz tezgah sesleriydi. Oraya da bir özlemim vardı. Çünkü orada da çok özgür, güzel çocukluk anılarımız vardır. O Çakmakçılar Yokuşu'ndan inerken o tezgah sesleri böyle hep bana şey hatırlatırdı, Denizli'yi hatırlatırdı. Sümbüllühan'da da tabii malum tarihi bir bina. Onun birinci katında babamların yeri vardı. Hep top olmuş işte malların yerleştirildiği raflar. Çok büyük keyfimdi benim için. Hesap makinesi, o dönen, sapı dönen hesap makinalarıyla uğraşmak. Orada işte kendimce tezgahtarlık yapmak. Tabii ki çok zaman, çok vakit geçirdik yani. Oranın güzelliklerini, Mahmut Paşa'nın o cıvıltısını hep yaşadık açıkçası. Şimdi yakın olmama rağmen Sümbüllühan tarafına çok fazla gitmedim. Dolayısıyla ama Çakmakçılar Yokuşu'nda artık değişti, o eski tezgahlar vesaireler kalmadı sanırım. O sesler gelmiyor çünkü hani çok anlara girmiş değilim. Şeyin cıvıltısı hala güzeldir, Mahmut Paşa. O çok severim. O üniversiteden çıkıp işte arkada Kapalı Çarşı'dan Mahmut Paşa'ya inip oradan Eminönü benim için her zaman güzeldir. Tabii ki çok değişimler oldu. Şimdi baktığımızda çok kalabalık, çok yoğun. Ama onun cıvıltısında o duyduğum coşku hiç değişmeyen bir coşku benim için. O yüzden evet, farklılıklar var. Dükkanlar farklı, satılan şeyler belki farklı. Ama Mahmut Paşa hep aynı bence. O cıvıltısıyla yaşattığı keyifle bence hep aynı. Tabii benim bir de çalıştığım bir dönem oldu. Ben gene Sirkeci'de çalıştım, Sümerbank'ta çalıştım, Sümerhan'da 1-2 yıla yakın orada çalıştım. Yine bir hayatım orada geçti. O günler de çok güzeldi. Hep benim için o tarihi doku, işte öğle tatillerinde orada gezmek, işte aşağıya inmek, Mısır Çarşısı'na gitmek, Yeni Cami'nin oralarda gezinmek harikaydı. Hep şimdi de gitsem, dediğim gibi evet, bir takım çehrede değişiklikler olabilir. Ama o duygu hiç değişmiyor. Bendeki oranın verdiği duygu hiç değişmiyor. Mahallemizde düğünler şöyle, aslında düğün salonlarında yapılırdı düğünler. Fakat ama klasik kına geceleri evlerde olurdu, komşularımızın evlerinde olurdu ya da bir salon tutulurdu, salonda olurdu. Ama özellikle Balkan göçmeni komşularımız, onlar çok daha böyle detaylı bir şekilde yaparlardı hazırlıklarını. Onların eğlenceleri, gelinlerini giydirmeleri, kıyafetleri vesaireleri tabii çok seremonilerle doluydu. Tabii onların şöyle bir özelliği vardı. Tabii onlar Balkanlardan buraya kalıcı tabii ki bir göçle gelmişlerdi. Ama biz düğünlerimizi çoğunlukla denizde yapardık. Çünkü yazları oraya gittiğimiz için, yani İstanbul'daki Denizliler için de bu geçerliydi. O yüzden biz hani o gelenek göreneklerimiz orada devam eden bir süreç. Tabii burada da evlenenler oluyordu. Düğün salonlarında genellikle olurdu. İşte kına geceleri olurdu. Onların eğlencelerine katılırdık. Düğünler salonda tutulurdu. Yemekli ya da normal işte ikramlı düğünler olurdu.
Bu şekliyle yapılırdı. Sünnet düğünleri tabii ki. Onu da ahbaplarımız, işte çocukları hatırlıyorum. Hepsi onlar salonda yapılanlar vardı ama ritüeller de vardı tabii ki. Mutlaka o kıyafet giyilecek, Eyüp Sultan'a gidilecek. Eğer düğün yapılmıyorsa evde mutlaka dua okunacak, işte konu komşu toplanacak. Onları hatırlıyorum hatıralarımda, düğünlerde. Ama tabii bizler için de çok büyük bir eğlenceydi. Çok büyük sosyallikti o düğünler. Özellikle komşularımız, tabii çocuklar, arkadaşlarımız evlendiğinde. Onların da hepsini yaşadık. Bayramlar çok güzeldi. Tabii ki komşular, öncelikle komşular gidilirdi. Komşularımıza ziyarete giderdik, kaşıklarımızı alırdık, mendillerimizi alırdık, o nostalji anlatılanları yaşardık, şekerlerimizi alırdık. Ve sonra büyüklerimiz tabii ki ziyarete gidilirdi. Aynı şekilde mahallemizde de tanıdıklarımızın evlerine giderdik, çocuklar giderdi. Ramazan bayramları böyle geçerdi. Kurbanlarda ise aslında çok şey değildi yani, biz kapımızın önünde keserdik kurbanımızı ya da arka bahçelerde kesilirdi kurbanlar ama gayet çabuk, titiz, temiz, hiç hani orada bir şey olacak görüntüde değil. Hani sabahın en erken saatlerinde o işlemler biter, temizlenir, herkes evine çekilir, işte dağıtacaklarını dağıtma faslına geçerdik yani öğleden sonra. Mesela kurbanları da öyle hatırlıyorum. Yani kurban bayramları öyle hani işte şey gelmezdi bana. Yani çocuk aklımla işte öyle bir şey anlamında görmezdim. Ama tabii kalabalık oldukça toplu, şimdi tabii kesim yerlerinin olması güzel, sokak aralarına girmemesi güzel ama nüfus az olduğu için o kadar göze batmazdı sanırım onlarda. Onları da böyle gayet şey bir şekilde hallederdi herkes, yani düzgün bir şekilde hallederdi. Onları hatırlıyorum. Ramazanları hatırlıyorum. O da çocukluğumda yazlara denk geldiğinde. Ramazanlar tabii çok güzeldi. Klasik akşam ezanının beklenmesi, yemeklerin yenmesi ve özellikle Kadir Gecesi'nde hep birlikte, komşularımızla birlikte hatta camileri ziyaret ederdik. Büyük camileri ziyaret ederdik. İşte orada namaz kılardık. O tabii çok huşu içerisinde, o kalabalıkla, o tabii ki gene hep çocuk düşüncemle gördüğüm o yapılar, o anıtsal yapıların içerisinde o küçük kalma, yani onun heyecanı tabii çok farklıydı. O da çok güzel geçerdi. Tabii sahur geceleri uzun, sohbetler bitmez, toplanılır, işte sahur yemeği yenene kadar, işte çay hazırlanacaksa kahvaltılık bir şeyler, sonra herkes dağılır yaz akşamları olduğu için. Bu şekliyle geçerdi. Temizlik. Tabii ki öncelikle o evler temizlenecek. Annem tabii yoğun bir şekilde mutfaktan çıkmaz. İşte yapılacak mutlaka işte börekler, tatlı ikram edilecek. Onlar hazırlanırdı. Ama tabii şöyle bir süreç vardı. Şimdi o zamanlar annemler genç olduğu için öncelikle biz gidiyorduk. Tabii bize gelenden ziyade hani bu hazırlıklar daha çok yakın işte komşularımız vesaireydi. Sonra zaman ilerledikçe tabii annemler yaş aldıkça mutlaka bu annemin o şeyleri yapılır. Hazırlanır önceden, işte tatlıları, börekleri. İşte kahvaltı, tamam ailemizce yaptığımız güzel kahvaltılar ama sonrasında gelenlere hep birlikte oturup mutlaka o ikramları verip bu şekliyle hazırlığımızı tamamlardık. Tabii çocukluk içinde şöyle güzel bir şey vardı çocukluğumuzda. Kıyafetlerimiz. Şimdi çocukların hiç yaşamadığı bence o alınan bir ayakkabı, bir elbisenin yatağın kenarında koyulup da işte o sabah heyecanla giyilecek, uyuyamamanın heyecanı, onları da yaşadık tabii ki. Yani o bayramlıklarımızı giyeceğimiz o ilk günün heyecanını yaşadık. Çok şükür hepsini sağlamaya çalıştılar ve çok güzel bir şekilde geçirdik hep o günleri. Gençliğimizde tabii ben İstanbul Lisesi'nde okudum. Bir grup arkadaşımla, yani ilkokuldan bir grup arkadaşımla da İstanbul Lisesi'ne devam ettik. Yani ortaokul ve liseyi orada okudum.
Oradan arkadaşlarımızla aslında gene hep bu tarihi yarımada içerisindeydik. Sultanahmet'i çok severdik. Sultanahmet'te oturmayı çok severdik. Ailemizle de çok severdik. Akşamları özellikle Sultanahmet'e gitmeyi çok severdik. Onun dışında Boğaz'a giderdik, Boğaz'da otururduk. Sakindi tabii yollar, yani işte Taksim'den bir otobüste Boğaz'a gidilir, gelinir, dönülürdü. Fatih'e çıkardık, Fatih Caddesi'nde yürüyüş yapardık. Yazları dediğim gibi Avcılar'da zaman geçirirdik, günümüz orada geçerdi, oradaki arkadaşlarımızla birlikte. Bir de benim ailem de gezmeyi çok seviyordu. İstanbul'un dışına da çok gezerdik biz. Hani arabaya binip işte Denizli'ye gideceğimiz zamanlar, oradan gitmeden önce böyle bir turlarımız olurdu bizim. Ne bileyim, Karadeniz turlarımız olurdu. Doğuya yaptığımız turlar olurdu. Bu şekilde gezmeyi annemle babam çok severdi. Biz de o yolda devam ediyoruz sanırım. Sinema dedin, tabii ki giderdik. Sinema tabii çok özel. Şimdi orada gene bizim hemen yanımızda, daha sonrasında benim de kızımın okuduğu Akasya Koleji oldu. O alanda yazlık sinema mevcuttu. Ve evler hep alçak olduğu için bizim arka balkondan yazlık sinema görünürdü. Çok net olmasa da. Ama yazın yazlık sinemalara da giderdik. Yani onu tanımış olmak, yaşamış olmak benim için ayrı bir keyif tabii ki. Yani o ekranda, açık havada film seyretmek tabii ki o çok önemli bir sosyallikti. Sinemalara giderdik, tiyatrolara giderdik, şehir tiyatrolarına giderdik, müzikallere giderdik gençliğimiz döneminde. Yani o kültür sanat faaliyetlerini gerçekten yoğun bir şekilde geçiriyorduk. Tabii gene o nostaljilerin arasında şöyle bir şey var. Küçükken Vatan Caddesi'nde yine çay bahçeleri vardı, dizi dizi. Ve bu çay bahçelerinde akşamları mesela oraya giderdik, semaverli çay verilir ve kukla oynatılırdı, ibiş oynatılırdı. O çok keyifli bir şeydi bizler için. Onlar da tabii ayrı keyiflerdi. Biraz tabii kronolojide sapmalar oluyor anlatırken ama öyle çocukluktan gençliğe. Tabii ki bunları yaşadık. Yenikapı keza. Yenikapı'da çay bahçeleri vardı. Böyle bahçe demeyeyim, daha doğrusu sahile atılmış masa sandalyeler. Orada çay içerdiniz. Orada faytonlar vardı mesela. Onları hatırlıyorum yine çocukluğumda. O çevre tabii ki çok sakin, çok güzel, zaman geçirebileceğiniz. Şimdi tabii hepimiz evlerimizde, televizyonların karşısında, telefonların karşısında. Zaten dışarı çıktığımızda da maalesef onlar yok. Fındıkzade'de bahsettiğim gibi yazın o yazlık sinemamız vardı. Fındıkzade cadde üstünde Nilgün sineması vardı. Uzun yıllar o şey yaptı. Tabii Taksim'de, Beyoğlu'nda sinemalar vardı. Onlara giderdik. Yine müzikaller de o Taksim'deki sahnelerde yer alırdı. Onlara giderdik. Fatih Şehir Tiyatrosu vardı, hala da var. Ona giderdik. Koca Mustafa Paşa Şehir Tiyatrosu hala da var. Oradaki oyunlara giderdik. Çevremizde o şeye giderdik, oyunlara giderdik. Kütüphanelere çok fazla gitmezdik sanırım. Sonrasında mesleki hayatımda çok gitmeme rağmen çocukluğumuzda çok fazla kitap okumayı sevsek de çok kütüphane şeyimiz olmadı açıkçası. Lise yıllarında belki oldu ama o ilkokul döneminde açıkçası çok hatırıma getiremiyorum. Kütüphaneye gider miydik, hangileri vardı, onları çok çıkaramıyorum açıkçası. İlkokulda pek gitmedik, lisede de hatırlamıyorum açıkçası ama kendimiz giderdik. Yani Topkapı Sarayı zaten çok rahat gittiğimiz ve gezdiğimiz bir mekandı. Tabii ki gene kalabalık değildi. O yüzden çok rahat gittiğinizde, Sultanahmet'e gittiğinizde hem gezeceğiniz hem zaman geçirebileceğiniz bir yerdi. Keza Arkeoloji Müzesi de öyleydi. Ama biz seviyorduk, belki de bu mesleğe de böyle başladım. Yani annemlerle olan o Anadolu seyahatlerimizde de mutlaka müzelere giderdik. Gezmek isterdim, çok ilgimi çekerdi. Öyle öyle başlamıştı. Yani dolayısıyla çok giderdik aslında. Yani şimdi bile Topkapı Sarayı'na o kadar sık gidemiyorum, mesleğimin bir parçası olmasına rağmen gençliğimde çok daha sık giderdim.
Evet, İstanbul Kız Lisesi'nde okudum. O da çok önemli çünkü yine Türkiye'nin ilk kız liselerinden bir tanesi. Tarihi bir bina. II. Mahmut'un eşi Bezmialem Valide Sultan tarafından inşa ettirilmiş bir yapı. Daha sonrasında Cağaloğlu Anadolu Lisesi karma eğitime geçti. Biz kızlar olarak okuyorduk. Ve yatılı okulda aynı zamanda. Biz yatılı değildik ama parasız yatılı arkadaşlarımız vardı sınavla giren ve onlar daha çok yine Trakya'dan gelen arkadaşlarımız vardı. Onlar yatılı kalırdı. Çok güzel bir okuldu. Belki de entelektüel birikimimin çok büyük bir kısmını aldığım bir eğitimden geçtik. O zamanlar çok zor gelse de, üzülsek de, kızsak da bazı şeylerine. Tarihi bir binaydı, mekanlarımız güzeldi ve yine hatırladıklarım, fizik laboratuvarımız vardı, kimya laboratuvarımız vardı, biyoloji laboratuvarımız vardı ve bunlar amfiler şeklindeydi. Ona göre deney malzemelerimiz vardı. Biyoloji laboratuvarında işte çeşitli hayvan ceninleri kavanozlarda böyle yerleştirilmiş. Şimdi onları hatırlıyorum. İnşallah onlar şimdi korunuyordur. İnşallah kalkmamıştır. Çok güzel zamanlarımız geçti tabii ki. Seneler sonra da benim kızım üniversite sınavına orada girdi. Onu sınava götürdüğümüzde böyle bahçesinde oturma fırsatı bulmuştum. Bir nostalji oldu. Tabii gidilebilirdi, gitmedik hani aradan zaman geçti. Ben mesela üniversiteden mezun olduktan sonra öğretmenlik formasyon dersimi yine kendi okulumda verdim. İstanbul Kız Lisesi'nde, o zaman Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ydi. Orada ders verdim hatta. Ama tabii zaman içerisinde ne kadar yakın olursak olalım hayatımızda çok önemli yer kaplayan bazı mekanlara gitme fırsatımız olmayabiliyor. O yüzden İstanbul Kız Lisesi benim için çok önemlidir. Arkadaşlıklarım, oradaki arkadaşlıklarım çok önemlidir. Bana kazandırdıkları çok önemlidir. O gençliğimizin güzel yılları, okuldan çıktıktan sonra Sultanahmet'e hemen gitmemiz, yaz aylarında gene, orada biraz oturup oradan eve dönmemiz, çok güzel zamanlarımız geçti orada da. Hocalardan hatırımda kalanlar evet var ama isim olarak çok fazla aklımda tutamıyorum tabii ki. Evet, hocalarımızdan mutlaka ama şu anda büyük bir kısmı tabii ki hayatta değiller. Evet, üniversite dönemim seviyordum aslında. Bu da belliydi belki de işte çocukluğumuzdaki, gençliğimizdeki seyahatlerimizden. Üniversitede sanat tarihi bölümünü okudum. Aslında tabii birinci tercihim değildi belki ama istediğim bir tercihti. Ama çok severek girdim, çok severek okudum. Hala da mesleğimi çok severek yürüttüğümü söyleyebilirim. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde görevimi yapıyorum sanat tarihi bölümünde. Uzun yıllardan beri. O tabii ki heyecan bitmiyor. İşte ne zaman o çocukluğumda işte gittiğim o işte Eminönü, Mahmutpaşa vesaire o duyduğum heyecanlar üniversitem için de geçerli aslında. Üniversiteye her girdiğimde, gittiğim mekanlarda, üniversitede şu anda hoca olarak görev yapmakla beraber üniversitedeki öğrencilik yıllarıma gönderme yaparak o heyecanımız tabii ki hala bitmedi. Beraber meslek olarak devam ettiklerimi hatırlıyorum. Çok kalabalık öğrenci grubum olunca biraz bende hafıza problemlerim olabiliyor. Arkadaşlarımla da en çok bu konuda. Bana diyorlar ki şunu hatırladın mı Emine? Evet, olabilir. Evet, tabii ki mesleğe birlikte devam ettiğim arkadaşlarım var. Onlarla hala yakın ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Üniversitedeki günlerimiz de tabii ki çok güzeldi, çok hareketliydi. Seyahat anlamında çok hareketliydi. Yani çok dolaştık, gezdik hocalarımızla, asistanlarımızla. Kulakları çınlasın yine Ahmet Vefa Hoca, Feridun Hocalar, Feridun Özgümüş Hocalar. Onların kurduğu sanat tarihi kulübüyle biz çok güzel seyahatlerimiz, gezilerimiz oldu. Hem İstanbul içinde hem Anadolu'da. Hem İstanbul'daki Osmanlı Bizans yapılarını gezdik, Anadolu'daki yapıları gezdik.
Çok güzel bir ekip olduk. Sadece bu sanat tarihi kulübü sanat tarihi öğrencilerinin gittiği bir kulüp değildi. Bütün İstanbul Üniversitesi'ne açıktı. Dolayısıyla o dönemler buna da fırsat bulduk. Yani böyle İstanbul'da da lokal seçiyorduk mesela. Diyelim ki Karaköy'den Boğaz'a doğru işte oradaki tarihi yapıları gezeceğiz. Ya da Üsküdar lokal, Üsküdar'daki tarihi yapıları gezeceğiz. Ya da Fatih ya da işte Anadolu'da belli bölgelerde dolaşıyorduk. Çok güzel zamanlar geçti. Çok şey öğrendim tabii ki. Bizim mesleğimiz biraz da sahada yapılan bir meslek. Dolayısıyla üniversite yıllarımda öyle hareketli ve yoğun geçti. Zaten üniversiteden mezun olunca hemen göreve başladım. Yüksek lisanslar, doktoralar derken yoğun bir şekilde hala mesleki hayatımıza devam ediyoruz. Çok kıymetli hocalarla tabii ki çalıştık. Hayatta olanlara Allah uzun ömürler versin. Aramızdan ayrılanlar nur içinde yatsınlar. Tabii ki hepsi birbirinden kıymetli hocalar. Yine Semavi Eyici hocayla tanışma fırsatımız oldu. Derslerimize geldi. Oktay Hoca emekli olmuştu. Semavi Hoca da emekli olmuştu ama sözleşmeli olarak geliyordu. Dolayısıyla Oktay Hoca'nın derslerine girme şansımız olmadı ama Oktay Aslan Hoca ile de asistan olduktan sonra tabii ki çok daha tanıdık ve yakındık. Nurhan Atasoy hocamız, tabii ki çok kıymetli hocam. Onun asistanlığını yaptım. Rahmetli Şerare Yetkin hocam. Onunla uzun süreler bir arada olduk asistanlığımız süresince. Şimdi tabii emekli olan hocalarımızdan Tanju Cantay hocamız, Bahat Amman hocamız, Allah uzun ömürler versin kendisine, çok özeldir benim için tabii ki yeri. Çok hocalarımızla birlikte olduk. Hüsamettin Aksu hocamız bunların içerisinde yine şu anda belki heyecanla hatırlayabildiğim hocalarım. Hepsi çok çok kıymetlilerdi bizim için. Evet. Olma sürecim derken mezun oldum. 1992 yazında mezun oldum. Mayıs ayında mezun oldum. Ondan sonra mezuniyetten sonra yine 1992 Aralık gibi okutmanlık kadrosu açıldı. Aslında ben araştırma görevlisi olmadım. Okutman kadrosuyla göreve başladım. Bu sınava girdim. Tabii ki çok heyecan vericiydi benim için. Sınavı kazandım 92'de. 92 aralığında 93 Ocağı'nda göreve başladım. Ve bir fiil hala görevdeyim. Tabii çok heyecan vericiydi. Sözlü sınavımızda yine hocamız Nurhan Atasoy hoca vardı. Rahmetli Şerare Yetkin hocam ve Tanju Cantay hocamız da sözlü. O zaman Nurhan hocamız dekandı zaten, yani sözlüdeki konumu. Çok heyecanlı bir sözlüydü, hatırlıyorum, sorularını dahi hatırlıyorum ama onları burada söyleyeyim. Hatırladığım şeyler farklı hayatımdaki odağımla ilgili sanırım biraz da. Dolayısıyla çok heyecan vericiydi. Ne güzel ki başarılı olduk, devam ettik. Elimizden geldiğince de bunu yürütmeye çalıştık. Kolay değildi tabii ki okutmanlık dönemi. Çünkü ben aynı zamanda okutman kadrosunda olduğum için ders vermek durumundaydım. Çok genç yaşta ders vermeye başladım. Ve sanırım bir yıl kadar ders vermedim. Neredeyse 29 yıldır aralıksız ders veriyorum ben. Çok şey öğrendim tabii ki aynı zamanda. Çok tecrübe kattı. Çok farklı derslerde de ders verme şansım oldu. Güzel, heyecanlı, bir taraftan da tezlerimizi yürütüyorduk. Yani yüksek lisans doktora tezlerini yürütüyorduk. Tabii bu esnada evlendim. Eşim de İstanbul Üniversitesi'nde, o araştırma görevlisiydi. Arkeoloji bölümünde Şevket Dönmez Hoca. O zaman böyle bir şey oldu bizde. Yoğun bir dönem oldu tabii bir taraftan tezler. Sonra kızım dünyaya geldi. Dersler, tezler, kızım derken hayat böyle bir devam etti. Bir ekoldür bence her üniversite. İstanbul Üniversitesi de bir ekoldür. Tabii branşı anlamında bunu söylüyorum. Pek çok branşta da İstanbul Üniversitesi bir ekoldür. Sanat tarihinin de kurulduğu kürsüdür.
Dolayısıyla günümüzde tabii ki her şey bir nebze daha kolaylaşıyor ya da zorlaşıyor. Bu biraz da algıya bağlı. Ama bizim aldığımız ekol, üslup bizlere ve bizden sonraki nesillere aynı şekilde aktarıldığını söylemeliyim. Profiller değişebilir. Öğrenciler kimi dönem çok meraklı olabilir, kimi dönem daha az meraklı olabilir. Ama günün sonunda bu işi yapan kişilerin sayısı bellidir. Dolayısıyla o sayılar değişmez bence. Azalır, bir iki artar. Ama o kalan kişiler bu mesleği ve bu bayrağı alırlar, taşırlar. Ben olaya biraz da böyle bakıyorum. Yani genelinden ziyade sonucuna değerlendiriyorum. Ve o sonuç bizim öğrencilik yıllarımızdan şimdiki benim hocalık dönemimdeki öğrencilere çok şey değişmediğini düşünüyorum. Değişenler neler? Tabii ki teknoloji. Teknolojiyle birlikte sürecin değişmesi, bizim teknolojiye adapte olmamız, yeni gelen nesil çok donanımlı teknoloji konusunda, bizler teknoloji konusunda biraz daha arkadan yetişmeye çalışıyoruz onlarla. Ama çok da bilen, işini bilen, aklı başında öğrencileri de görmek bizleri çok mutlu ediyor tabii ki. Ha, bunun aksi de var ama o gene ilk söylediğim şey. Günün sonunda sonuca bakmak. Zaten bu meslekle ilgili olan kişi sayısı belli. Ha tabii böyle bir de başka bir durum var sanat tarihiyle ilgili. Tabii ki bizim öğrencilik dönemimizde Türkiye'deki sanat tarihi eğitimi veren üniversiteler çok sınırlı sayıdaydı. Dolayısıyla mezunların belki iş bulma olanakları daha fazlaydı. Fakat şimdi sanat tarihi eğitimi veren zaten üniversiteler çok fazla, sanat tarihi eğitimi veren üniversiteler de çok fazla. Ve tabii bu öğrenciler açısından maalesef dezavantaj. Eğitim açısından da dezavantaj. Ama bunu ben İstanbul Üniversitesi'nin dışındaki ya da belli köklü üniversitelerin dışındaki öğrenciler için maalesef söylemek durumundayım. Ha, bu onları kötülemek anlamında asla değil. Çünkü bizim mesleğimizde, sosyal bilimler için bunu söyleyeceğim aslında, sadece sanat tarihi için değil. Yani bunu tarihi söylerim, coğrafyayı söylerim, eski çağ tarihlerini söylerim, arkeolojiyi söylerim. Orada öğrencinin hem tabii ki aldığı eğitim hem kendini yetiştirmesi. Yani bu alanlarda öğrenci kendini yetiştirirse hiç fark etmez. O zaten belli bir noktaya gelir. Yani bu üniversiteden, bu üniversiteden, bu üniversiteden mezun olsun. Ama demin söylediğim bizler bir ekolüz. Bunu da inşallah devam ettirmeye çalışıyoruz. Okulumuz Edebiyat Fakültesi zaten hiçbir zaman bitemedi. Dolayısıyla tabii ki pek çok mekanları değişti. Yani şöyle, şimdi Edebiyat Fakültesi bizim şu anda koridorumuzun bulunduğu alan eskiden Kimya Fakültesi'nin bulunduğu kısımdı ve açık birimlerdi muhtemelen. Sonra ben göreve başladığımda fen kimya ayrılınca biz o kanada geçtik. Oralar işte ofise döndürüldü, kapandı. Ondan sonra işte su ürünleri vardı, şimdi onlar geçti. Yani okul hep bir aslında faaliyet halinde. Yani hep bir açılma, kapanma, inşa. Yani bitmiş bir edebiyat fakültesi henüz yok. Ne zaman olacak o da biraz şüpheli. Şimdi depremden ötürü güçlendirme olması gereken. Dolayısıyla fakültede hep bu değişiklikler oldu ama gene fakültemiz o çok mimarisiyle, ihtişamlı mimarisiyle tabii hep bizi yine heyecanlandıran mekanlardan bir tanesi. Evet, mesleki olarak aslında 2009 yılında başladığım bir görevdi. Kazı başkanlığı yapmayı, daha doğrusu kazı yapmayı tabii ki hiç düşünmemiştim. Kazıda olmak, öğrencilik yıllarımda İznik kazılarında bulundum. Sonrasında eşim uzun yıllar Karadeniz, Samsun'da İkiztepe kazılarında çalıştı. Ben de zaman zaman onun yanında bulundum. Resmi bir görevde olmasa da onun ziyaretlere gittiğimde bulundum.
Sonra eşim Amasya'da kazıya başladı, Ulusoy kazılarına başladı 2007 yılında. Ve 2 yıl sonra Harşine Kalesi ile ilgili Amasya Müzesi'nden böyle bir öneri geldi. Çünkü müze denetiminde yapılan bir çalışma vardı benden öncesinde. Hocam bu kazıyı yürütmeyi düşünür müsünüz? Tabii benim için beklenmedik bir şeydi aslında. Yapar mıyız, yapamaz mıyız? Başladık 2009 yılında Kültür Bakanlığı'nın izniyle, Bakanlar Kurulu kararıyla kazı başkanlığı görevimi hala devam ettiriyorum. Ve geriye dönüp baktığımda neredeyse 13 yılı kapatmışız. Zorlu, güzel, keyifli. Bence mesleğin olması gereken alanlarından bir tanesi. Aslında bir anlamda iyi ki de başlamışım. Çünkü saha bizim için çok önemli. Öğrencilerin orada yetişmesi çok önemli her şeyden öte. Çünkü kazıyı elbet yaparsınız işçisiyle. Ama öğrenciyle birlikte onu yürütmek, o kazıyı yürütmek, oradan çıkanları değerlendirmek tabii ki bunlar çok güzel, çok keyifli. Ve tabii kamp hayatımız aslında bir de işin o sosyal kısmı da var. Orada öğrencilerimizin bence öğrendiği çok şey var. Kampımızda 2 kazı evi bir arada kalıyoruz. Tatlı didişmeler yaşıyoruz. Ama olsun biz bir aileyiz. Sanırım çocuklarıma, öğrencilerime bunları yansıttığımı düşünüyorum. Belli sorumlulukları alıyorlar ve herkes üstüne düşeni yapıyor. O yüzden güzel, tatlı bir ortamımız da var kamp hayatımızda. Ama bilimsel hayatta tabii ki elimizden geldiğince hem uluslararası olsun hem ulusal toplantılarda kızımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yayınlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Ve mesleki anlamda aslında düşündüğümde sanat tarihçisi olarak benim için kazıdan önce ve kazıdan sonra diye de çok keskin bir şekilde de ayırabilirim aslında. Şöyle ki bir kere öğrencilerimiz haftanın 6 günü çalışıyorlar. Şimdi biz kampımız Amasya'da, Amasya Kalesi'ni kazıyoruz, Harşine Kalesi'ni. Kampımız 20-25 kilometre Amasya'ya uzak. Bir köyde kalıyoruz, köy ilkokulunda kalıyoruz. Bunu da belirtmek durumundayım çünkü bu bizim kazı yaşantımızı da çok önemli bir şekilde etkileyen bir husus. Dolayısıyla çocuklarım erkenden kalkıyorlar, öğrencilerimiz. Alana çıkıyorlar. Ondan sonra saat 7 gibi işe başlıyorlar orada. Çalışmaya başladıktan sonra alanda bir kahvaltıları oluyor. Kampta kahvaltı yapmıyorlar. Çok sabah erken. Sabah erken olduğu için biraz da arazide çalışıp acıkıyorlar ve güzel bir kahvaltı yaptıklarını düşünüyorum. Ben de gidebildiğim zamanlarda o güzel kahvaltılara eşlik ediyorum. Hem de tabii ki araziyi denetlemek anlamında. Dolayısıyla zaten gün boyu hep öğrencilerle irtibat halindeyiz. Kazıya ilk başladığım yıllar her gün düzenli araziye çıkmakla birlikte öğrencilerim tecrübe kazandıkça ve kazı başkan yardımcılarım olduğu için onlar arazi işlerini çok güzel bir şekilde yürütüyorlar. Gün boyunca onlarla irtibat halindeyiz. Aynı zamanda kazıda hem öğrencilerimiz hem de işçilerimiz var. Ve arazide belli plan kareler içerisinde belirlenmiş alanları titizlikle temizleyerek çalışıyorlar. Tabii kale kazıları diğer kazılardan biraz daha zor. Çünkü hem çok yığma, taş, yani neredeyse taş ayıklayarak gidiyoruz. Yani topraktan ziyade. Dolayısıyla çocuklar bu konuda çok zorlanıyorlar ama titizlikle çalışıyorlar. Bütün o toprak eleniyor, eleklerden eleniyor, arabalarda değil. O kadar taşın altında en küçük objeyi dahi yakalayıp bulabiliyorlar. Yani küçük bir boncuk olsun, metal bir eser olsun. Onlar titizlikle arazide toparlanıyor, tasnipleniyor. Kaba malzeme dediğimiz seramikler toparlanıyor. Günün sonunda yani saat 2.30 gibi onlar araziyi terk ediyorlar.
Geliyorlar. Tabii yine uzun bir yol aslında. Kampa geliyorlar. Artık öğlen yemeği, 5 çayı karışımında bir yemek yedikten sonra dinlenmeye çekiliyorlar. Akşamüstü, akşam yemeğinden sonra önce saat 6 civarı tekrar çalışmaya başlıyorlar. Araziden çıkan malzeme çıkartılıyor. İşte bu kaba malzeme dediğim seramikler yıkanıyor, tasnif ediliyor, seriliyor, kurutmaya bırakılıyor. Yemeğe kadar bunlar yetiştirilmeye çalışılıyor. Yemek yeniliyor hep birlikte. Yemekten sonra tekrar çalışmaya başlanılıyor. İşte çıkan malzemeler tasniflenmesi, çizimlenmesi. Bunlarla ilgili yine döküm arşivlerin araştırılması. Tabii ki internetin kolaylığı ve yardımı burada devreye giriyor. Bilgisayar üzerinden diğer kazılardan çıkan malzemelere ulaşabiliyoruz. Bu çalışmaları yürütüyoruz. Bunları denetlemeye çalışıyorum. Restore edilecek eserler restoratörlerimiz tarafından yine titizlikle toparlanmaya çalışıyor. Bütünlenebilir eserler tümleniyor, seramikler özellikle, ama sadece seramikler değil, pek çok malzeme, işte camından, metalinden malzemelerin hepsi restoratörler tarafından titizlikle temizleniyor. Sikkeler aynı şekilde önemli. Kazıdan çok sayıda sikkemiz çıkıyor ve bu sikkelerde tabii ki yine tasnif ediliyor, tanımları yapılıyor ve böyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tabii bakanlık temsilcimiz var. Bu çalışmaları yaparken Kültür Bakanlığı'ndan temsilciler de bize iştirak ediyorlar. Onlar da gün boyu arazide çalışan meslektaşlarım, tabii ben öğrencilerim diyorum, onlar artık meslektaşlarım. Meslektaşlarımla birlikte onlar da hem de artı öğrenciler, mezunlar ve diğer öğrencilerle birlikte bakanlığa raporlarını hazırlıyorlar. Ve kazımız bittiğinde de onlar seçtikleri eserleri bakanlık envanteri olarak tanımlıyorlar ve yine etütlük dediğimiz malzemeler kazı evinde depolanıyor. Bakanlık temsilcisinin seçmiş olduğu eserler müzeye teslim ediliyor. Ve sonrasında da kampımızı, kazı evi depomuzu kapatıp bir sonraki sezona devam ediyoruz. Evet, o da güzel bir seremoniydi bizler için çocukluğumda. Bir kere Florya'ya giderdik. O zaman Florya ormanları vardı. Ama pikniğin güzel tarafı, şimdi mangal ama öyle bir şey yoktu. Evde hazırlanırdı onlar. Yani piknikte yenilecek şeyler. Kızartma yapardı annem, sabah erkenden kalkar. Onlar, ay o ne kızartmalar böyle soslu. Onlar toparlanır. Yani bizim piknikte yaptığımız olay çay. Yani çayı orada işte tüp gazımızı yanımızda götürdük ve komşular gidilirdi, yani tabii yine kalabalık ekiple gidilirdi öyle piknikte. Ama biz onun dışında şeyi de çok severdik. Annem o evde hazırladığı şeyleri hafta arası, mesela yine yaz akşamları hemen Yenikapı'ya inerdik, böyle sahilde bir işte taşların orada bir şeyde, kuytuda yemeğimizi orada yerdik mesela. Yani o da bizim için güzel bir dışarıda piknik gibiydi. Ya da en seremonili olanlar yine komşularımızla toplanıp Beykoz'a pikniğe gitmemiz. Yani altımızda araba yok. Eminönü vapur, işte Beykoz'a gidiliyor. Piknik tüpleri, çantalar ve çoluk çocuk böyle el ele pikniklere gittiğimizi hatırlıyorum. Ama dediğim gibi bunlar böyle işte mangal yakılan vesaire piknikler değildi. Evde hazırlanan yiyeceklerle çayın orada içildiği, güzel eğlencenin, sohbetin olduğu, işte klasik gençlerin oynadığı, hopladığı, zıpladığı pikniklerdi. İşte söylediğim gibi Sultanahmet'te çok zaman geçirirdik. Boğaz'da çok zaman geçirdik yaz aylarında. Kışın zaten Beyoğlu, sinemalarda çok zaman geçirirdik. Tiyatroya giderdik. Birbirimizle zaman geçirirdik, evlerimizde zaman geçirirdik aslında. Hani eğlenmek, o da bizim için bir eğlenceydi. Yani okuldan sonra toplanmak, işte 5 çayı içmek, bir şeyler hazırlamak ya da hafta sonu birbirimize gitmek, birbirimizde kalmak. Çünkü herkes birbirinin arkadaşıydı. Ablamın arkadaşları benim arkadaşımdı. İşte abimler, abimlerin arkadaşları. Yani onlarla bir araya gelirdik, evde çay içerdik, toplanırdık.
Ya da onların evlerine giderdik. O yüzden aslında ev de bizim için eğlence mekanlarından biriydi. Esnaf lokantalarına giderdik. Onu hatırlıyorum. Onun dışında daha gençlik dönemlerimde Florya'daki et lokantalarına gittiğimizi hatırlıyorum. Fatih'te gittiğimiz yerler vardı. Büfeler zaten çok güzeldi İstanbul'un, yani hala da o sokak yiyecekleri güzeldir. Büfelerden çok yemek yerdik. Sultanahmet'te keza mutlaka gittiğimizde Sultanahmet'te köfte yenilirdi. Onun dışında gittiğimiz Laleli'de yine kebapçılar vardı. Babam oraya götürdü. Gene o zaman için lahmacun alınırdı. Yine hafta sonları işte evde yenilirdi. Yani öyle bir şeyimiz de vardı. Bu hala yapılan bir şey belki ama hani bizim için çok özellikle. Yani o zamanlar böyle hani sipariş ver eve gelsin şimdiki gibi bir durum olmadığı için hani o zaman dışarıdan eve bir şey getirtmek özeldi ve daha farklıydı. Lezzeti de daha farklıydı herhalde. Fatih'e giderdik en çok. Fındıkzade'den, Fatih'ten çok alışveriş yapardık. O cadde boyunca mağazaları her zaman vardı. Hala da var tabii ki. Bakırköy'e giderdik. Keza dediğim gibi Mahmutpaşa'ya çıkılırdı. Daha çok onlar tabii ki evdeki eşyalar için Mahmutpaşa'ya çıkılırdı. Tabii AVM'ler yoktu o zaman. Fındıkzade'de birkaç dükkan vardı. Oralardan alışveriş yapardık. Nişantaşı'na gidilirdi. Yani biz arkadaşlar giderdik. Annemle daha çok Fatih'e çıkardık ama kız arkadaşlarımızla işte Nişantaşı, Rumeli Caddesi almasak da gezmeye gidilirdi. Yani Beyoğlu'na gidilirdi. Gerçekten çok güzel dükkanları, mağazaları vardı ve kalabalık değildi yani. İşte Beyoğlu'da kalabalık değildi. Keza Nişantaşı'da kalabalık değildi. Şimdi her yer çok kalabalık. Yiyecek alışverişimizi tabii ki semt esnafından. Yani etimizi semt esnafından alırdık. Ama sebzelerimizi pazara çıkılırdı. Cuma pazarı kurulurdu. Aslında İstanbul'un pazarları da tarihi pazarlar. Yani Fındıkzade'deki Cuma pazarı, işte Fatih'teki Çarşamba pazarı, Şehremin tarafındaki Salı pazarı aklıma gelenler. Dolayısıyla onlar haftada bir, annem o pazara gider, oradan alışveriş yapar, bütün işte meyvemiz, sebzemiz. Ve tabii şimdiki meyve sebze her dönem yenilen meyve sebzeler değil, hani mevsimine göre alınan meyve sebzeler. Alışverişimiz bu şekliyle olurdu, yiyecek alışverişimiz. Onun dışında tabii ki ihtiyaçlarımız bakkaldan sağlanırdı. Bakkallarımızı tanırdık, sepetimizi sallardık, seslenirdik aşağıya gidemediğimiz zamanla. Onlar getirirlerdi. Yoğurtçularımız dolaşırdı malum. Sokakta yoğurtçularımız gezerdi. Onlardan alınırdı. Kış akşamlarında bozacılar geçerdi. Şimdi aklıma onlar geldi. Yoğurtçudan bozacılara geçtim. Onların sesleriyle. Dolayısıyla bu şekilde yiyecek içecek alışverişimizi yapardık. Yoğurt tabii ki alınırdı. Çünkü yoğurt, süt ki hala da mesela Yedikule'de, yani arabayla şu anda Yedikule'de oturuyorum. Sitemizin önüne arabasını getiriyor. İşte sütünü, ondan sonra işte yoğurdunu oradan annem alıyor. Annem hala sepetiyle sallayıp sütünü, yoğurdunu alıyor oradan. Çünkü Yedikule şu anda biraz daha bana o çocukluğumun Fındıkzade'sini hatırlatıyor bazı yönleriyle. Fındıkzade şimdi daha farklılaştı. Yedikule biraz daha o nostaljiyi yaşatıyor açıkçası. Şöyle ibadetlerimizi zaten hani babam mahallemizin camisinde yapardı. Yani vefatına kadar, sonrasında Yedikule'ye taşındık gerçi. Hanımlar evde yapardı genelde. Demin de söylediğim gibi ama özel günlerde bu cami ziyaretleri yapılırdı. Olmadığı zamanda bile aslında yine gezerdik. Yani burada amaç sadece cami gezmek için değil ama İstanbul'da yazları gezdiğimizde gezdiğimiz yerlerdeki camilere giderdik. Orada ibadetlerimizi yapardık. Onlar da bizim için özeldi tabii ki. Evet, ben liseden sonra bir böyle üniversiteyi kazanmakla kazanmamak arasında bir süreçlerim oldu. Aslında kazanmıştım ama gidemedim filan.
Bu esnada Sümerbank'ta işe başladım. Sözleşmeli olarak, sigortalı olarak. Muhasebesinde çalıştım Sümerhan'da, Sümerbank'ta. 2 yıla yakın orada çalıştım. Tabii orada da mesleki anlamda çok şey öğrendiğimi söyleyemem. Çünkü muhasebecilik çok da iyi bildiğim bir şey değildi. Hani orada defterleri kapatıyorduk. Bana gösteriyorlardı. Ben onları yapıyordum. Ama matematiksel bir şeye girmiş değildim orada. Dolayısıyla hem orada hem de Karaköy'de bir şubesi vardı Sümerbank'ın. Oraya da gidiyordum belli dönemlerde. Orada çalışıyordum. Servis alırdı beni Fındıkzade'den. Akşamları da Eminönü'nden Yeni Cami'nin orada servislere binerdik ve evimize bırakılırdık. Sümerbank'taki günlerim de çok güzeldi. Oradaki arkadaşlıklarımız da güzeldi. Onlarla görüşmüyorum. Yani orada kaldı. Ama benim için çalışmak, para kazanmak tabii ki o da ayrı bir duygusal boyutuydu işin. Ve tarihi mekanda olmak gene. Yani o Sümerhan'ı hatırladığımda gerçekten çok güzel bir binaydı. Sonra şu an altında DÖSİM yer alıyor. Uzun yıllar Anıtlar Kurulu'na ev sahipliği yaptı o bina. Günümüzde restorasyon geçiriyor yanlış bilmiyorsam. Ve tam da dediğim gibi Eminönü'nün tam ortasında olduğu için o benim en sevdiğim mekanlardan biriydi. Yani her şeyle işte Mahmut Paşa'ya yakın, Mısır Çarşısı'na yakın, Kapalı Çarşı'ya yakın, sokak lezzetlerine yakın bir alan. Orada da mesela yazları çıkılırdı öğle tatillerinde Yeni Cami'nin orada Mısır Çarşısı'nın arkasında çay bahçesinde oturulur, çaylar içilir. Tekrar geri dönülürdü. Güzel günlerimiz geçti orada da. Ama sonrasında üniversiteye başladığım için bırakmayı tercih ettim. Ve sonra akademik hayatıma devam ettim üniversitede. Çoğunlukla otobüstü zaten. Onun dışında şeyi hatırlıyorum. İstanbul Kız Lisesi'ndeyken arkadaşım Küçükçekmece'de otururdu. Yine yaz günlerinde mesela birbirimize gittiğimiz zaman ben Küçükçekmece'ye onun yanına giderdim. Okuldan çıkardık, işte Sirkeci'den trene binerdik, Küçükçekmece'ye trenle giderdik. Sonra ben akşam eve otobüsle dönerdim. Genelde aslında taşıtlarımız buydu. Yani otobüsün dışına troleybüsler vardı tabii. Onları da yaşadık, troleybüsler. Onlarla da Taksim'e giderdik. Troleybüslerle onları kullanırdık. Dolmuşlar vardı, onları kullanırdık. Hala da var belki ama işte Fındıkzade'den Taksim'e giden dolmuşlar vardı. Nişantaşı'na giden dolmuşlar vardı. Onlar da tabii ulaşımımızı çok kolaylaştırırdı. Bu şekliyle. Fındıkzade'deki tabii ki Fındıkzade demin de dediğim gibi tam da tarihi yarımadanın ortasında bir alanda kurulu. Şöyle ki demin de söyledim, hemen Millet Caddesi'nin üzerinde Molla Gürhane Hazretleri'nin türbesi yer almakta. Hemen bizim sokağın köşesinde Fatih döneminde Fatih'in tablacıbaşısının Kaşıkçı Mustafa'nın türbesi yer alıyor. Vatan Caddesi'nin hemen arkasında Molla Fenari Camii, Bizans'tan camiye çevrilmiş olan yapı. Yukarı doğru Fındıkzade, Kızılelma tarafına doğru gittiğimizde, daha doğrusu Haseki'ye doğru gittiğimizde yine Haseki Külliyesi. Aksaray'a doğru gittiğimizde Muratpaşa Camii. Hemen Vatan Caddesi'nin köşesinde Yavuz Selim Medresesi Keşifhane olarak daha sonrasında tıp merkezi olarak şu anda günümüzde hala hizmet veriyor. Pek çok türbeler tabii ki bulunmakta. Tarihi bir dokunun içerisindeydik. Fındıkzade'de böyleydi. Şöyle uzun yıllar Fındıkzade'de oturdum. Yani doğdum, büyüdüm, evlendim, yine Fındıkzade'ye yerleştim. Dolayısıyla ben
yani 40'tan sonra yaşlarıma kadar Fındıkzadeliydim aslında. Sonra Yedikule'ye taşındık. Çünkü Fındıkzade çok kalabalıklaştı, çok kozmopolit bir hal aldı. Biraz ailemle birlikte bir site hayatı tercih ettik. Aslında yine tarihi Yarımada'dayız. Yedikule'de oturuyoruz şimdi de ama orada bir sitede oturuyoruz şu anda. Evet, site güvenlikli ama tabii komşuluk ilişkilerinin çok fazla olduğunu söyleyemeyiz. Ama burada şu var, hani o da bizim mesleki koşuşturmamızdan, herkesin kendisiyle koşuşturması. Komşularımızla koridorlarda merhabalaşıp, selamlaşıp orada sohbet ettiğimiz ama birbirimize gidip geldiğimiz bir ortamımız yok. Ama site hayatımızda belki de biz daha böyle butik site şeklinde oturuyoruz. O yüzden şu anda memnunuz. Ben şeyi seviyorum, yani hem şehir hayatında sitedeyim hem de mahalle hayatını yaşıyorum. Çünkü Yedikule'de hani bir tarafımız sokağa bakıyor. Oradan işte sokaktan geçen yine satıcılar, Yedikule'nin esnafı. Hala o benim o çocukluğumdaki şeyleri orada görebiliyorum. Çünkü onlar aslında Fındıkzade'de artık bitmişti. Yani Fındıkzade bu anlamda daha çok o belki de o kentin şeysine girmişti, kalabalıklığına. O Yedikule biraz daha sanki onu geriden takip ediyor. O yüzden hala o mahalle kültürünü Yedikule'de görüyorum. Düğünler mesela her hafta sonu Yedikule'de gelin konvoyları geçer. O benim Fındıkzade'de hiç görmediğim bir şeydi. Yedikule'de Sur tarafında mesela bahçelerde düğünler yapılıyor. Kına geceleri yapılıyor. Tabii sesler bize geliyor. Bazen görebildiklerimizi yine balkondan görebiliyoruz. Yedikule'yi de çok seviyorum açıkçası bu anlamda. Zaten çok tarihi bir semt. Ama baktığım zaman da tabii yaşadığım, büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği Fındıkzade benim için hep ayrı. Çünkü orası hem çok merkezi, hem fakülteme yakın, hem her yere yakın bir yer olarak. Hala oraya gittiğimde böyle yine o duygular, yani o Fındıkzade orada olsam duygularını hep yaşarım açıkçası. Oturduğum dönemlerde şöyle, evet bazı değişiklikler yaşandı. Şimdi tabii ben çok öncesine gidemiyorum ama Millet Caddesi ve Vatan Caddesi zaten genişletilmiş yapılar, caddeler. Ve dolayısıyla bu her iki caddenin de açıldığı dönemlerde maalesef pek çok tarihi eserinde yok olduğunu görüyoruz. Ya da işte sonrasında yerinden kaldırılıp başka yere inşa edildiklerini görüyoruz. Tabii bu iki caddenin geçmesi oradaki hem sokak dokusunu hem de tarihi dokuyu çok büyük yer alamış. Ondan sonrasında çok büyük değişimler olmadı açıkçası. Ha neler oldu? Bizim şeye çıkarken, Millet Caddesi'ne çıkarken her iki sokakta da caddeye çıkmadan önce merdivenlerle çıkılırdı caddeye. O merdivenler kalktı, işte yokuş oldu, yola çıkılmaya başladı. Onun dışında tabii cadde hep tek tük geçerdi çocukluğumuzda. Müthiş bir kalabalık, tramvay yolu açıldı. Bir dönem üst geçitler vardı Fındıkzade'de. Onlar da böyle bir 20-25 yıl kadar kaldı. İşte Fındıkzade'de, Aksaray'da vesaire. O üst geçitler şimdi kaldırıldı. Dediğim gibi tramvay devreye girdi. Müthiş bir yoğunluk, kalabalıklık. Onun dışında çok bir değişime uğradı mı? Uğramadı sanırım. Uğramadı ama benim çocukluğumda o bir değişim, köklü bir değişim yapılıp biz ondan sonraki dönemde gördük. Sakindi o zamanlar, dediğim gibi çok sakindi. Sonra doldu tabii ki. Şimdi tabii göç aslında bir değişkenlik arz ediyor. Bizler de belki bir şekliyle göçle yerleştik Fındıkzade'ye. Sohbetimizin başında da söylediğim gibi. Ama sonra yine yoğun bir göç oldu. Başka ülkelerden göç oldu. Orada bir kültürel anlaşmazlıklar tabii ki oldu. Herkesin bir
yerini, yurdunu bırakma gibi durumu da söz konusu oldu kendi evlerindeyken. Hala Fındıkzade'de olan komşularımız, eski apartmanımızdaki komşularımız da duruyor. Bulunan komşularımız var ama maalesef herkesin yine istediği işte bir siteye yerleşmek, işte tabii ki sitelerde genelde şehrin dışında güvenlikli sitelere yerleşmek ve bu alanları boşaltmak. Tabii burada biraz da şöyle bir durum söz konusu. Laleli malum aslında Laleli de İstanbul'un mahallelerinden biriyken Laleli tamamen ticarete dönüşmesi o yavaş yavaş Aksaray'a doğru gelmeye başladı. Aksaray bunu kesiyordu. Uzun yıllar böyle hani mesela Laleli çok yoğundu. Üniversiteden çıkarken ben yürürdüm. Aksaray'ı geçtikten sonra sanki farklı bir alan sakinleşmişti ama o özellikle 2000'li yıllardan sonraki göçle birlikte Laleli aynı şekilde Fındıkzade'ye kadar kaydı. Dolayısıyla çok yoğun bir göç aldı. Almaya da devam ediyor tabii ki oralarda. Maalesef bir kısım komşularımız kaldı. Demin de söylediğim gibi bir kısım komşularımız da güvenlikli sitelere yerleşti. Etrafımızdaki arkadaşlar, ilkokul arkadaşlarımız, onların hepsi büyük bir kısmı ayrıldı. Belki de ben hala tarihi Yarımada'dayım. Kardeşlerim keza ayrıldı. Ablam, abim, abim Ataköy'e taşındı, ablam Halkalı'ya taşındı gibi. Böyle bir şekliyle maalesef Fındıkzade'den ayrılmış olduk. Tabii ki çok özel. Bir kere çocukluğum Fatihli olmak. Tarihi Yarımada, Osmanlı'nın ilk kurulduğu bölge, her şeyiyle çok özel bir yer. Doğduğum, büyüdüğüm, anılarımın geçtiği, kızımın dünyaya geldiği, kızım da Fındıkzade'de dünyaya geldi. Arkadaşlarım, gençliğim, üniversitem, lisem hepsi Fatih'te, hepsi Fatih'te. Bütün yaşantım aslında Fatih, hala da Fatih. O yüzden Fatih'i çok seviyorum. Tabii burada Fatih deyince şöyle bir nostalji de gözümün önüne geliyor. Fındıkzade'de otururken üst katta oturuyorduk ve biz kot olarak daha aşağıdaydık. Fatih yukarı doğru yokuş malum ve arka penceremizden Fatih Camii gözüküyordu. Daha şeye baktığımızda Beyazıt Kulesi ve tabii bütün ihtişamıyla yani o işte Ramazanlarda mahyalar asılır o ışıklandırmasıyla. Yani Fatih, aslında Fatih deyince o resim aklıma geliyor benim. Hani resmin kendisi de bu Fındıkzade ile birlikte. Dolayısıyla Fatih her şey. Hayatım.